Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel hardal rengi bir ipim var. Kar topunun ipini kullanacağım bugün. Şöyle göstereyim. Orta kalınlıkta 100 gram 250 metre uzunluğu olan bir ip. Bununla harika bir model başlayacağız. Kullanacağım şiş 4 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde ilmeğimi çıkarmaya başlıyorum. Bu model için 2 ve 2'nin katları ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayabiliriz. Şöyle birkaç tane daha alayım hemen. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20 ilmekle modelimizi kurmaya başlayalım. Şişimde 20 ilmeğim var. Ben lastik yapmayacağım arkadaşlar. Zemin oluşturmak için şimdi bir sıra ters örüyorum. Pardon, düz örüyorum. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Bir sıra düz örelim. Ön yüzüne geçince modelimizi kurmaya başlayacağız. Modelimiz 2 sıradan oluşmakta. 3. sırada modeli kaydıracağız. Aslında 4 sıra diyelim. 4 sıranın tekrarından olacak. Şöyle bir sıra düz örerek zeminimi hazırlıyorum. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz ördüm. Sıradaki ilmeğimin içinden değil alttan örüyorum arkadaşlar. Bakın şuradaki boşluktan ördüm ilmeğimi. Daha sonra şişimdeki ilmeğimi de örmeden aldım. Bir ilmek düz. Sıradaki ilmeğin alt boşluğundan, şuradan alt boşluktan ördüm. Yani bir ilmek çıkardım. Sıradaki ilmeğimi de örmeden aldım. Bir düz ilmek ördüm. Sıradaki ilmeğimin alt boşluğundan bir alt sıradan yani ördüm ve ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz ilmek ördüm arada, alt boşluktan ördüm sıradaki ilmeğimi ve örmeden aldım şişimdeki ilmeğimi. Bir düz ilmek ördüm. İlmeğin içinden değil, bir alt boşluktan ördüm ve ilmeğimi de örmeden aldım. Bir düz ilmek ördüm. Yine aynı şekilde alt boşluktan ördüm. Sol şişimdeki ilmeğimi de örmeden aldım. Bir düz ilmeği ördüm. Aynı işlemi yapıyorum. Alttan bir alt boşluktan ördüm ilmeğimi. Şişimdekini de örmeden aldım. Son ilmeğimi de yine alt boşluktan ördüm ve şişimdeki ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. İkinci sıra arka yüzündeyiz modelimizin.
Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın ilmeklerimiz ikili tek olarak ilmekler şişimizde. Bu ikili ilmeğimi düz olarak ördüm. İkisini bir aldım, düz ördüm. Bu modelde hep düz örgü arkadaşlar. Hiç ters olarak örmüyoruz. Tekli olan ilmeğimi de düz ördüm. İkiliyi yine ikisini bir alıyoruz, düz örüyoruz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi bu şekilde yapalım. Tek olanı da düz örüyoruz. Şöyle çift olanı da bakın 2 ilmek, ikisini bir alıyoruz bunun da. Sıra sonuna kadar böyle devam edelim. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Üçüncü sırada modelimizi kaydıracağız. Birinci sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız ama modelimizi kaydırarak yapacağız arkadaşlar. Modelimiz gördüğünüz gibi çok kolay yapımı ve zevkli bir model. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik. Model ilerledikçe kendini gösterecek. Şu anda hiçbir şey belli değil. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birinci sırada bir ilmek düz örerek başlamıştık. Şimdi üçüncü sıra modeli kaydırmak için direkt buradan başlıyorum. Bakın alt boşluktan ördüm ilmeğimi. Daha sonraki şişimdeki ilmeğimi de örmeden aldım. Şu ipi ikili olan bakın bir öncekinde ikili olan ilmeğimizi de düz örüyoruz. Buna dikkat edelim. Alt boşluktan bir ilmek çıkarttım. Diğer ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz ilmek ördüm. Tekli olan ilmeğimizin alttan örüyoruz. Alt boşluktan bir ilmek çıkarttım. Yani alttan ördüm. İlmeğimi de diğer ilmeğimi de örmeden aldım. Bir düz ilmek. Alt boşluktan bir ilmek çıkardım. Diğer ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz ilmek ördüm. Düz ilmeklerimiz şu ipi 2 tane olana dikkat edin. Onları düz olarak örüyoruz. Tekli olan ilmeğimizin de altından ilmek çıkartıyoruz. Daha sonra ilmeğimizi örmeden alıyoruz diğerini. Bir düz, kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimizi kaydırarak bir kez daha kurduk. Dördüncü sıra arka yüzünde ne yapıyorduk? Arka yüzünde yine hep bütün ilmeklerimizi düz öreceğiz. Tekliyi de düz ördüm. Çift olanı da ikisini bir alıp yine düz örüyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Bu model hep düz örülerek yapılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel ve kolay bir model. Yani her modelde olduğu gibi model ilerledikçe kendini gösterecek. Kenar ilmeğimi de ördüm. 4 sırayı tamamladık. Şimdi isterseniz bir kez daha kuralım hemen. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim bakın ikili olan. Şurada 2 ip olan ilmeğimizi düz örüyoruz. Düz olarak ördüm. Diğer ilmeği alttan, şu alttaki boşluktan bir ilmek çıkarttım. Şu şekilde ilmeğimi de örmeden aldım. Bir düz ilmek, alt boşluktan bir ilmek çıkardım. İlmeğimi örmeden aldım. Bir düz ilmek, alt boşluktan bir ilmek çıkardım. İlmeğimi örmeden aldım.
Şuna dikkat edin arkadaşlar. Dediğim gibi bak burada 2 tane ip olanı ilmeğimizi düz örüyoruz. Bunu şaşırmayalım. Bunu düz ördük. Tek olanında altından önce bir ilmek çıkartıyoruz. Daha sonra ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İkinci sıra arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimizi bakın çift olanı da düz ördüm. Şöyle ikisini bir aldım. Tek olan ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Ön yüzünde artırma olduğu için arka yüzünde bunları 2 alıyoruz. Yani ikili olan ilmeğimizi ikili örüyoruz. Bir düz, şu 2 olan ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Arka yüzünde hep düz olarak örülecek. Yani bu model komple düz örülüyor aslında. Evet. Ters ilmeğimiz yok hiç. Hepsini düz örerek devam ediyoruz. Evet. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi ip şurada bir tek olandan ne yapıyorduk? Altından örüyorduk. Altından alt boşluktan bir ilmek çıkarttım. Aldım ve ilmeğimi örmeden aldım. İkili olanı düz örüyoruz. Zaten kendini gösteriyor burada. Bir sonrakinin alt boşluktan bir ilmek çıkarttım ve ilmeğimi örmeden aldım. Bu ikili olanı bakın şöyle ikili olanı düz örüyorum. Üçüncü sıra ön yüzünde bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna kadar bu şekilde öreceğim. Gördüğünüz gibi gayet güzel ve basit bir model. Yeni öğrenenlerin bile kolaylıkla yapabileceği harika bir model bence. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. Dördüncü sıra arka yüzünde yine düz olarak öreceğiz. Tek olan ilmeğimizi de düz ördük. Çift olanı da ikisini bir alıyorum bakın. İkisini bir aldım, düz ördüm. Sıra sonuna kadar böyle düz örerek devam edelim. Bu sırayı da tamamlarsak modelimizi 2 kez kurmuş olduk. Bu model daha şöyle canlı dolgun iplerle kendini daha güzel gösteriyor arkadaşlar. Çok ince ipte böyle göstermez. Kenar ilmeğimi de ördüm. Dördüncü sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimi düz ördüm. Bakın model yavaş yavaş oluşmaya başladı. Kendini gösteriyor. Bir de daha önce şöyle bir parça hazırladım çekim öncesi. Modelin ilerlemiş halini görmeniz için. Bunu beraber yaptık. Şöyle bir sıra arka yüzünde düz örmüştüm. Modeli öyle kurmuştuk arkadaşlar bunda. Bunda da 2 sıra. Şöyle yani daha doğrusu bir sıra haroşa olarak yaptım. Evet böyle. İstediğiniz lastiğin üzerine kullanabilirsiniz. Lastiğinizi çok sıkı yapmayın arkadaşlar. Lastik aşağıda çok şöyle toplar. Model çok toplayan bir model değil. Şöyle esnek, güzel bir model. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Şöyle bir görüntüsü var. Bakın şöyle işkembeye benziyor arka yüzünden de. Kenar ilmeklerimiz de böyle çıkıyor.
Evet. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, süeter yapabilirsiniz. Kalın iplerle bebek battaniyesinde kullanabilirsiniz özellikle. Harika olur bence. Yapımı da gördüğünüz gibi gayet kolay. Yani çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz, yetişkin örgülerinde kullanabilirsiniz, atkı bere yapımında kullanabilirsiniz. Uzun hırkalarda şöyle kalın yünlerle onlarda kullanabilirsiniz. Benim aklıma gelenler bunlar. Sizler de nelerde kullanacaksınız? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Evet arkadaşlar, beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.